Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre Konca. Bu haftaki videoda bunu nasıl yaptığımı anlatacağım. Hemen başlıyoruz. Bir proje üretirken fikir aşaması çok önemli. Çünkü doğru kararları başta vermezsek daha sonrasında proje yaparken çok fazla problem yaşayabiliriz. Ben de fikir aşamasına en fazla vakti fikir aşamasına harcadım. İlk önce Arduino Uno'yu kırmızı beyaz yapıp üzerine sadece ay yıldız mı koysam diye düşünürken aklıma Türkiye haritası şeklinde bir Arduino tasarlamak geldi ve daha sonra araştırdığımda gördüm ki dünya üzerinde bir geliştirme kartını kendi ülkesinin haritasıyla üreten yok. Bu da beni çok motive etti ve bu şekilde tasarlamaya karar verdim. Şimdi tasarımdaki önemli noktalara göz atalım. En fazla vakti tasarımda haritayı çizmeye harcadım. Özellikle Ege bölgesinde çok fazla girinti çıkıntı olduğu için çizim bayağı vakit aldı. Ön tarafına ve arka tarafına da ay yıldız koydum. CH340 entegreli klon bir Arduino yaptım. PCBWay'den devre kartı siparişi vermeyi merak ediyorsanız bütün detaylarını anlattığım videoya açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. PCBWay bu sefer fazladan bazı şeyler de göndermiş. Muhtemelen yılbaşı hediyesidir diye düşünüyorum. Hem elek aldım hem de Arduino Uno ve bir şirket için tasarladığım lazer epilasyon makinesinin anakartları geldi. Yine bir tane fazla geldi. Bazı siparişlerim de fazla geliyordu. 10 tane sipariş etmiştim. 11 tane geldi. Kart gayet güzel görünüyor. Kırmızının tonu ve beyazın tonu gerçekten çok güzel. O beyaz silk screen baskıları da gayet güzel görünüyor. Umarım tasarımda bir hata yapmamışımdır ve gayet güzel bir şekilde çalışır diye umuyorum. Eleğimi yerleştirdikten sonra sıvı lehim döküyorum. Az bir şey olsa yeterli olur. Şu an gördüğünüz miktar gayet uygun. Bunu karıştırmakta fayda var çünkü karıştırmazsak katı bir şekilde kalabiliyor. İlk önce yatay şekilde bastırarak aralara girmesini sağlıyoruz. Sonra dikey süpürüp üstte kalan fazla lehimi alıyoruz. Zaten az koyarsak çok fazla da bir şey kalmıyor. Şu an sıvı lehim tam anlamıyla karta geçmiş oldu. Sıcak hava tabancamı çalıştırıyorum. Belirli bir sıcaklığa gelene kadar bekliyorum. Sıcak hava tabancam ısınırken ben komponentleri dizmeye başlıyorum. LED ve direnç, 1K'lık dirençler. Şu an gördüğünüz komponentler 0603. Kondansatörler 1K'lık dirençler. Beyaz LED, kırmızı LED, yine 1K'lık dirençler. CH340 entegresi bizim USB TTL dönüştürücümüz olarak çalışacak. Yani Arduino orijinal Arduino Uno'lardaki Atmega 16U2 ile aynı işi yapacak. SMD komponentlerin lehimleme işlemi bitti. Şimdi dip komponentleri lehimliyorum. Dip komponentlerin de lehimleme işlemi bittikten sonra Atmega 328P'mizi yerine yerleştiriyoruz. Ama şu an o Atmega 328P'nin içi boş. Yani Arduino ile biz onu programlayamayız. Bunun için yapılması gereken işlemlere bakalım. Atmega 328P'yi Arduino Uno olarak kullanmak için Arduino Uno bootloader yüklememiz lazım. Bootloader'ın ne olduğunu merak ediyorsanız mikro denetleyicilerin Arduino komutlarını algılayabilmesi için küçük bir programcık diyebiliriz. Yaklaşık 2 KB'lık bir ön yükleyici diyebiliriz. Atmega 328P'ye Arduino Uno bootloader yüklemek oldukça basit. Arduino Uno'dan Arduino Uno'ya şu bağlantıları yapıyoruz. 5 volt 5 volta, toprak toprağa, 13, 12, 11 numaralı pinler doğrudan aynı pinlere.
Arduino Uno'nun 10 numaralı pini Türkduino Uno'nun reset pinine gidiyor. Bunu yaptıktan sonra Arduino Uno'muzu bilgisayara bağlıyoruz. Daha sonra örneklerden Arduino ISP'yi seçiyoruz. ISP In-System Programming, yani sistem içi programlama demek. Arduino Uno'yu seçtikten sonra doğru olan COM portu da seçiyoruz. Bu mavi Arduino, yani programlayacak Arduino için seçtik bunları. Daha sonra yükleme tuşuna basıyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra portu aynı bırakıyoruz. Arduino Uno'yu seçiyoruz tekrar, ama bu sefer Türkduino Uno için. Yani mesela Pro Mini seçseydik Arduino Pro Mini bootloader yüklerdik. Daha sonra programlayıcı olarak Arduino as ISP'yi seçiyoruz. Burası çok önemli. Daha sonra Burn Bootloader diyoruz. Burn Bootloader dediğimizde mavi kart kırmızı kartı programlıyor. Yani şu anki yazılımı aktarıyor. Tamamlandıktan sonra kabloları söküyoruz. Artık Türkduino Uno'muz bilgisayar tarafından Arduino Uno olarak görülecek ve programlanabilecek. Şimdi Türkduino Uno'yu programlamak için kablomuzu bağladık. Bir link örneğini açıyoruz. Araçlara giriyoruz. Yine buradan AVR MK2'yi değiştirmeyi unutmayalım. COM portu seçiyoruz. Kartımızı Arduino Uno olarak seçtikten sonra yükleye basıyoruz. Yükleme tamamlandı. Şu an Türkduino Uno'muz çalışıyor. Videoyu beğendiysen gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olup zil ikonuna tıklaman yeterli. Şimdi üzerindeki kırmızı beyaz, yani TX ve RX ledlerine bunları bir deneyelim, hızlı yakalım. Programlarken de kırmızı beyaz yanarak programlanıyor. Bu tip ince ayrıntılar güzel oluyor. Evet, şu an ışığı biraz daha kararttığım zaman çok daha güzel gözüküyor. Beni tasarladığım kartın çalışması kadar mutlu eden başka bir şey yok. Gerçekten çok mutlu oluyorum. Yani bu çocukluk zamanlarımdaki oyun oynamak gibi. Nasıl bir bölümü geçince, zor bir bölümü geçince mutlu oluyorsak o zamanlar. Şimdi de yeni oyuncaklarımız aslında bunlar. Bir kart tasarlıyoruz, çizdiğimiz şey elimize geliyor. Bir şekilde çalıştırıyoruz onu. İlk seferinde çalışıyorsa zaten tadından yenmiyor. Beni dinleyen arkadaşlardan da böyle oyun gibi, dizi gibi şeylere çok fazla vakit harcayanlar varsa bu tip şeylere yönelmenizi tavsiye ederim. Gerçekten insanı çok mutlu ediyor. O başarma duygusu, kendini gerçekleştirme duygusunu bu tip projelerde çok daha fazla hissedebiliyorsunuz. Video ile ilgili ya da kendi projelerinizle ilgili aklınıza takılan her ne varsa bu videonun altına yorum yaparak bana sorabilirsiniz. Bütün soruları yanıtladığımdan da emin olabilirsiniz. Bu arada Cuma günü beni okullarına davet edip çok güzel bir şekilde ağırlayan Türk Hava Kurumu Üniversitesi IEEE kolu üyelerine teşekkür ederim. Sizleri seviyorum.